UEFA Vinicius'la ilgili ne karar verdi? Real Madrid'li oyuncular ve tüm dünyadan Vinicius Junior'a büyük destek. Arbeloa Arda Güler hakkında ilk defa uzun bir şekilde konuştu. Ve Arbeloa Arda Güler ile ilgili neler söyledi? Dünyanın gündeminde Galatasaray'ın zaferi var. Hangi gazeteler Galatasaray ile ilgili neler söyledi? Arda Güler'den haberler, Real Madrid'den haberler, hepsi ve daha fazlası bu videoda olacak. Hazırsanız başlayalım. Merhaba dostlar, gündemimiz çok fazla. Hızlıca başlayalım. UEFA Vinicius Junior'a yapılan ırkçılık iddialarına yönelik soruşturmayı başlattı dostlar. Yani bunun yapılması lazımdı. Irkçılığın her türlüsüne hayır diyoruz dostlar. Irkçılığı reddediyoruz, kabul etmiyoruz. UEFA'nın resmi açıklaması, dün gece oynanan maçlara ilişkin resmi raporlar şu anda inceleniyor. Raporlarda belirtilen hususlar için soruşturma başlatılıyor. Ve disiplin cezası uygulama durumunda bu cezalar UEFA Disiplin web sitesinde duyuruluyor. Bu aşamada size verebileceğimiz başka bir bilgi veya yapabileceğimiz başka bir yorumumuz yok demiş UEFA. Evet, AS gazetesi de bu haberi manşetine taşımış. Avrupa futbolunun yönetim organı yaşananları açıklığa kavuşturmak için soruşturma başlatıyor. Hem oyunculardan hem de tanıklardan ifadeleri alınacak dostlar. Prestiani yaptığı ırkçılığın cezasını çekmek zorunda. Gianluca Prestiani'nin kilit ekran duvar kağıdı Vinicius Junior ile birlikte çekilmiş bir fotoğraftır. Bu da markanın haberi dostlar. Irkçı çocuk bir hayran. Kendisinin maç içinden Vinicius'la beraber yan yana fotoğrafını telefonunun duvar kağıdı yapmış ama ona rağmen Vinicius Junior arkadaşlar ırkçılık yaptı. Yani bu şeyde de var arkadaşlar. Adam mesela bizi izliyor, bir şekilde izliyor. Belki de seviyor ama gelip bize hakaret ediyor yorumlarda, küfür ediyor. Onun gibi bir şey arkadaşlar bu da. Yani gizli hayranlık diyeceğim ama bu gizli hayranlık da değil. Bayağı telefonun ekranına kadar koymuş. Ama dostlar yaptığı şey kabul edilemez. Evet, tüm dünyadan Vinicius Junior'a destek geliyor dostlar. Arbeloa gidip Prestiani'ye ne dediğini sorun. Bu kabul edilemez. Bu tür şeyleri kabul edemeyiz. Prestiani'ye sorun demiş. Mbappe TNT Sports'a şunları söyledi. Prestiani dünyanın en iyi stadyumu olan Bernabéu'ya gelmemeli. Bunu hak etmiyor, oynamamalı demiş. Yani bir an önce ceza verilmesini istiyor Kylian Mbappe. Kaptan Valverde Prestiani hakkında şunları söylemiş. Bir şey söylemek için ağzını tişörtünle kapatıyorsan belli ki çok çirkin bir şey söylemek istiyorsun demektir. Asla kullanılmaması gereken bir kelime kullandı. Söylediği şey çok acınasıydı. Gerçekten çok kötüydü demiş Valverde. Efsane futbolcu Thierry Henry, Vini'nin kutlaması umurumda değil, Prestiani'nin ne dediğini bilmek istiyorum. Kutlama hakkında konuşmayı reddediyorum, konuşmak bile istemiyorum, istediği gibi kutlayabilir demiş. Bence de istediği gibi kutlayabilir arkadaşlar. Çok fazla bir abartılı kutlama yapıyorsa da zaten cezası sarı karttır bunun. O sarı kartı da yedi zaten. Prestiani ne dedin? Bizim bilmek istediğimiz tek şey bu demiş. Luizao Benfica'nın eski futbolcusu. Prestiani ırkçı bir alçaktı ve bundan utanıyorum demiş eski kaptanı Benfica'nın. Arbeloa Arda hakkında satırlar boyu bir konuşma yaptı. Arda Güler hakkında ilk defa bu kadar çok konuştu. Birazdan o haberlere de geleceğiz. Arda Güler'e ayrı bir bölüm yaptım. Camavinga maçın sonu iyi değildi çünkü futbolla ilgisi olmayan şeyler oldu. Bu durum takım arkadaşım için kötü ve herkesi etkiliyor. Eğer Vini'ye bir şey söylerse bu beni de etkiler. Bunun asla hoş görülmemesi gerektiğini düşünüyorum. Cezasını çekmesi gerekiyor demiş Camavinga'da. Eski Galatasaraylı futbolcu Wesley Sneijder. Prestiani adam olsa Vinicius'a bir şey söylerken ağzını kapatmazdı. Yaptığı şey tam bir rezalet demiş. Jose Mourinho, Benfica'nın en büyük efsanesi Eusebio olduğunu söyleyebilirim. Yani bu kulüp ırkçı değildir demiş. Ama oyuncunun ırkçılık yaptı Jose. Vinicius Junior, ırkçılar korkaktır. Güçsüz ve korkak oldukları için yüzlerini kapatırlar. Onları cezalandırmakla yükümlü olanların koruması altındalar. Ben bugün yaşadıklarımı hayatımda ilk defa yaşamıyorum demiş Vinicius Junior. Arda Güler de Instagram hesabından Vinicius Junior'la olan fotoğrafını paylaştı. Ona destek oldu Arda'mız. Vinicius Junior görüşürüz demiş. Bizim o taraflarda görüşürüz demiş. Yani Bernabéu'da. Santiago Bernabéu, Benfica ve Prestiani'ye hoş geldiniz. Sizi alt etmeye hazırlanıyoruz. Size atmosferin ne olduğunu göstereceğiz demiş. İnanılmaz bir protesto, inanılmaz bir destek gelecektir Vini'ye falan. Çok değişik bir atmosfer olacak. Bu atmosferi de kaçırmayacağız dostlar. Biz bu atmosferi izleyeceğiz hep beraber. Dört gözle bekliyoruz ikinci maçı. Şöyle de bir haber vardı dostlar. Bunu Benfica tarafı yalanlamıştı. Dün geceki maçtan sonra Benfica Başkanı Rui Costa, Real Madrid heyetinden bir üye ile neredeyse kavga etti. Benfica bu olayı yalanladı ancak kameralar tartışma anını kaydetti. Real Madrid soyunma odasına girmeye çalışırken engellendi Rui Costa. Liseli kavgası gibi şöyle şeyler de oldu maçın içinde. Otamendi Vinicius Junior'a kazandığı kupaları göstermiş. Onların dövmelerini gösterdi. Vinicius Junior da gülmekten kırılmış arkadaşlar. Gerçekten bu nasıl bir ezikliktir ya? Yani kupa falan göstermek. Ben bunu kazandım, ben şunu kazandım.
Yani bu görgüsüzlük. Bu arada bu Benfica takımı komple biraz arkadaşlar çirkef geliyor bana, bilmiyorum. Tchouaméni dün gece bacağındaki rahatsızlıkla maçı tamamlamış dostlar. Önemli bir şey gibi görünmüyor ama yarın ne olacağını bekleyip göreceğiz ve maçın oyuncusu Tchouaméni seçildi arkadaşlar. Hak etti mi? Orta sahada güzel oynadı kendisi. Ve bugün de Tchouaméni sakatlanmış olabileceğini bildirdi. Dün geceki maçta aldığı darbe sonucunda oyundan çıkmasının ardından testlerden geçmek üzere Valdebebas'a yeniden geldi. Orada arkadaşlar bir tedaviden geçmiş. Ciddi bir şey yoktur sanırım. Olise İspanya'ya gelmek istiyor. En iyilerle yarışmayı hayal ediyor ve Real Madrid de onun bu hırslarının farkında. Şimdilik Almanya'dan hemen ayrılma planı yok ancak Real Madrid durumu yakından takip ediyor. Olise Real Madrid için bence de iyi bir transfer olabilir. Rüdiger çevresindekileri daha iyi hale getiriyor, liderlik ve güven sağlıyor. %100 sağlıklı olduğunda gerçekten elit seviyede bir savunmacı, o hırsı bile yeterliydi arkadaşlar. Takım arkadaşlarına verdiği gaz, çok da başarılı oynadı bence Benfica maçında. Evet, şöyle bir soru soralım sizlere. Sizler de yorumlar kısmında yazın dostlar. Şu anda dünyanın en iyi sağ beki kim? Evet, Hakimi diyenler neden Hakimi? Trent Alexander-Arnold diyenler neden Arnold diye yorumlar kısmında bir yazın bakalım. Hangisi daha iyi dostlar? Real Madrid'in şu andaki oyununu gördünüz mü? Lütfen bir daha geri gelme demiş bir Real Madrid taraftarı Jude Bellingham için. Evet, o yokken kazanıyorlar. O yokken takım biraz daha huzurlu gözüküyor. İlginç bir bilgi. Arda Güler bu sezon Bellingham olmadan oynadığı 17 maçın 16'sını kazandı. Tek mağlubiyetleri Albacete maçında oldu ancak her iki golümüzde de doğrudan bir asist yaparak katkıda bulundu Arda Güler. Bellingham yokken Real Madrid sadece Arda Güler değil, tüm Real Madrid iyi oynuyor gibi gözüküyor dostlar. Bunu sadece biz görmüyoruz, bunu yabancılar da görüyor, bunu İspanyol taraftarlar da görüyor. İlk yarıda açık ara en iyi oyuncu Arda Güler'di Benfica maçında. Yine taraftar yorumlarından gidiyoruz. Takımının hücum orta saha oyuncusu muhteşem bir performans sergiliyor. Gerçekten şutlar denedi, yine paslar yaptı. Bazen topu alamadı yine, olsun. Ama gerçekten vurduğu şutlardan özgüvenini kazandığını görüyoruz. Dostlar, videomuza like atarsanız çok seviniriz. Hype haklarınızı da kullanmayı unutmayın. Kanalımıza abone olduktan sonra bildirim zilini de açarsanız çok seviniriz. Şimdiden teşekkürler. Arsenal bu yaz Real Madrid'in Türk yeteneği Arda Güler'i kadrosuna katmakla ilgileniyor. Mikel Arteta özellikle Bayer Leverkusen'in yoğun ilgisi nedeniyle Ødegaard'ın geleceğinin belirsiz olduğu bir dönemde Güler'i öncelikli hedef olarak görüyor demiş. Arsenal haberleri devam ediyor abi. Arbeloa'nın Arda Güler hakkında yaptığı güzel açıklamalara geçiyoruz dostlar. Trent, Fede ve Arda'nın sağ kanattaki uyumu mu? Evet, bu maçtan önce özellikle konuştuk. Bu bağlantı bizim için çok önemli. Bu üçlü inanılmaz iş çıkarıyor. Nitelikleri birbirini tamamlıyor ve bizi çok daha iyi hale getiriyorlar demiş. Bu ikisi genelde Arda Güler'e pas atmıyor ama arkadaşlar, pas atsa daha da iyi olacak. O zaman gerçek Real Madrid'i göreceksiniz. O zaman Arda Güler'in etkisini daha fazla hissedeceksiniz. Onlar da belki bunun olmasını istemiyor dostlar. Arbeloa, Arda Güler gibi bir oyuncuya sahip olduğum için çok mutlu ve gururluyum demiş. Şükür yani, şükür kavuşturana ya. Arbeloa, Arda Güler mi? Bu takım için çok önemli bir oyuncu haline geliyor. Mükemmel son paslar verebiliyor, kontra atak başlatabiliyor, fırsatlar yaratabiliyor, takım arkadaşlarıyla bağlantı kurmakta çok başarılı. Çok büyük ilerleme kaydediyor demiş Arbeloa. Uzun açıklaması da bu dostlar. Real Madrid'li oyuncuların topu aldıklarında Arda Güler'i ararken sık sık gördüklerini biliyoruz. Yani Arda Güler'i arıyor gözleri topu aldıkları zaman, onu söylüyorlar. Onu soruyor gazeteci. Sizce Arda'nın gelişimi Madrid'in oyunu kontrol altına almasında belirleyici oldu mu diye soru geliyor. Arbeloa, bence Arda, Vini ve Mbappe ile orta sahamızı birbirine bağlayabilen ve aynı zamanda oyun kurmada bize yardımcı olabilen, bize çok yardımcı olan özelliklere sahip bir oyuncu. Bence o özel ve farklı bir oyuncu. Evet, takımda çok ama çok önemli bir oyuncu haline geliyor ve bence bu gelişim bize büyük fayda sağlıyor. Onun özgüvenini arttırmak için çalışmaya devam etmeliyiz ve bu tür maçlar onun genç bir oyuncu olarak gelişmesine yardımcı olacaktır. Ama Arda gibi harika bir oğlum olduğu için ve onun yapabildiği tüm işler nedeniyle çok mutlu ve gururluyum demiş Arbeloa. Yani bu soruyu kim sorduysa Allah razı olsun. Şu açıklamayı duymak için kaç maçtır bekliyoruz. Bir sonraki Şampiyonlar Ligi basın toplantısına da Arda'yı çıkarırsan seviniriz. Arda ile beraber o kameraların karşısına çıkarsanız maç önü toplantısına, maç önü röportajına seviniriz. Otamendi ve Mbappe kavga ederken Arda Güler bu kavgayı ayırmıştı maçta. Arda Güler'in muhteşem şutu neredeyse gol oluyordu. Çok büyük şanssızlık demiş. Gerçekten şöyle köşeye güzel bir vuruş yaptı. Kaleci de zorlukla çıkarmıştı. Arda Güler'in bu maçta güzel şutlarını izledik dostlar. Gelelim Galatasaray haberlerine. Tüm dünyanın gündeminde Galatasaray vardı. Şampiyonlar Ligi gecesinde en çok konuşulan takım Galatasaray'dı 5-2'lik Juventus galibiyeti sonrasında. Marka ne demiş? Galatasaray Juventus'a karşı aldığı geri dönüş zaferiyle son 16 turuna 1,5 adım
adım daha yaklaştı başlığıyla bir haber çıkarmış Marca. İtalyan basını neler söylemiş? Tuttosport, İstanbul'da felaket ve çöküş. La Stampa, Juventus Ali Sami Yen'de boğularak yok oldu. Gazzetta dello Sport, Juve tarihi bir rezalet yaşadı. La Gazzetta, Juventus için tarihi bir hezimet. Galatasaray Juventus'u ezdi. Tüm dünyanın gündeminde bu galibiyet var. Ünlü haber sitesi ESPN, Galatasaray Juventus'u tamamen ezdi. Türk tarafının sergilediği ne muhteşem bir üstünlük gösterisi. İnanılmaz bir maçtı gerçekten. Benfica Real Madrid maçından daha fazla keyif veren bir maçtı bence. La Gazzetta dello Sport yazarı Agresti, kimi Icardi'yi yedek bırakıyor, kimi McKennie'yi santrafor oynatıyor. İşte fark burada. Hem imaj hem de saha içinde kaybettik demiş. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk antrenörünü 4. hakeme şikayette bulunmaya zorluyor. Baş hakem geldiğinde onu geri çağırıyor. Sarı kart görmesine neden oluyor. Sonra da yedek kulübesine geri gönderiyor. Tam bir komedi demiş. Komedi değil, sarı kartı var Okan Buruk'un. O yüzden İrfan Hoca'yı çağırıyor. İrfan Hoca Okan Buruk'un yerine itiraz ediyor. Ve bu şekilde de hem Spalletti hem de İrfan Hoca sarı kart görmüş oluyor. Okan Buruk ceza almıyor. Taktik. Beşiktaş altyapısından yetişen Noah Lang Galatasaray formasıyla Juventus'a 2 gol atıp turun kapısını araladı. Evet, biliyorsunuz Beşiktaş'ın altyapısında oynamıştı. Juventus yeni logosunu tanıttı diye bir haber yapmışlar. 5-2'lik skora gönderme yapmışlar. Böyle bir logo. Barış Alper Yılmaz Juventus'un her iki sol bekini de cezalı duruma düşürdü. Evet, gerçekten Barış Alper fiziği inanılmaz bir şey. Kenan Yıldız'ın tekniği Barış Alper'de olsaydı Barış Alper şu an nerede oynuyor olurdu arkadaşlar? Sizlere sorayım. Yorumlar kısmına yazın siz de. Wesley Sneijder, Galatasaray Juventus'u yenmesinden dolayı çok mutluyum. Ben Galatasaraylıyım. Galatasaray taraftarlarını da kulübünü de gönlümden destekliyorum demiş Wesley Sneijder. İki milli yıldız fazlasıyla karşı karşıya geldi. Barış Alper Yılmaz, Kenan Yıldız. Galatasaraylı futbolcu Salah'ı Kenan Yıldız'a oldukça fazla faul yaptı ve maçın başında sanki biraz onu sakatladı. O yüzden de oynayamadı Kenan Yıldız. Umarım ciddi bir şey de yoktur. Onu çok seviyoruz. Ona çok fazla ihtiyacımız var çünkü. Kenan Yıldız oyundan çıkarken kendisini alkışlayan Galatasaray taraftarlarını selamladı dostlar. Ona da destek gösterdi Türk taraftarlar. Helal olsun taraftara da. Spalletti, rövanş öncesi endişeli değilim demiş. Locatelli de artık tura güvenmiyorum, inanmıyorum diye bir açıklama yapmıştı arkadaşlar. Onu bulamadım ama öyle bir açıklaması var. Kenan Yıldız, burada olmak çok güzel. Galatasaray taraftarlar hakkında söyleyebileceğim tek şey şu: vay canına. Sky İtalya'ya yaptığı açıklama. Güneş tekrar üzerimize doğacak diye Juventus taraftarları da Kenan Yıldız'ı desteklemiş. Barış Alper, maç öncesinde analizlerde Cambiasso ile birebir fiziki mücadeleye girmem konusunda bazı veriler iletildi hocamız tarafından. İlk yarı atılabilirdi ama onun yerine giren atıldı demiş gülerek. Gerçekten boğa gibi ya. Okan Buruk, umarım playoff turunu geçeriz. Geçen yıl Tottenham'ı, bu yaz Liverpool'u yendik. Hangisi gelir bilmiyorum ama iki takıma karşı da iyi anılarımız var demiş Okan Buruk. Okan Buruk, Victor Osimhen bir takım oyuncusu. Sadece skora oynayan bir forvet değil. Galatasaray için bir hayaldi. 75 milyon euro ödedik. İlk defa bir Türk takımı öyle bir bedel ödedi. Bu bir rekor ve tüm paramızı ona harcadık gülerek demiş. Mbappe'nin şöyle baskı yaptığını hayal etsenize bir Real Madrid'de. Takım için oynadığını hayal etsenize bir. Gerçekten bence Osimhen Real Madrid'de oynuyor olsaydı şu an belki Şampiyonlar Ligi'ni bile alabilirlerdi. Belki ligde de açık ara önde gidiyor olurlardı. Size sorayım arkadaşlar, gerçekten gönülden yazın bunu. Şu anki Real Madrid'de Osimhen mi daha faydalı olurdu yoksa Mbappe mi daha faydalı olurdu? Gol sayısında Mbappe şu an çok iyi ama Real Madrid'in takım oyunu olarak biraz kötü gözüküyor. Sizlere sorayım. Sadece sizlerin fikirlerini merak ediyorum dostlar. Alessandro Del Piero TNT Sports'a konuşmuş. Juventus'u hiç bu kadar çaresiz görmemiştim. Galatasaraylı oyuncular azgın boğa gibi saldırıyordu. Maçın fazla uzamamış olması bizim şansımızdı demiş. Son olarak da Marka'dan şöyle bir haber var. Arbeloa'nın şöyle bir 11 ile çıkacağını söylemişti. Böyle bir dizilimle çıkacağını söylemişti. Marka gazetesi yazıyor arkadaşlar bunu. Real Madrid neden böyle bir ilk 11 ile çıkmıyor? Ben bunu kendim çok merak ediyorum. Sizlere de soruyorum arkadaşlar. Neden Arda Güler'i şurada kullanmıyor Real Madrid? Marka gibi bir gazete bile yazmışken, sadece biz istemiyoruz bunu. İspanyol gazetesi de yazıyor bunu. Ama Arda Güler'i orada göremedik dostlar. Sizce neden bu ilk 11, neden bu dizilim kullanılmıyor? Evet, bir videonun daha sonuna geldik dostlar. Sonraki videolarda ve yayınlarda görüşmek üzere. Videomuza like attıktan sonra hype haklarını kullanmayı unutma. Kanalıma abone olduktan sonra bildirim zilini lütfen açmayı unutma. Kendine çok iyi bak, hoşça kal. Bay bay.